Size bir soru. Bunlarla arasında nasıl bir ilişki olabilir? İlk bakışta oldukça alakasız şeyler gibi görünüyor, değil mi? Ama aralarındaki bağlantı oldukça güçlü. Bu üçünün de temel maddesi aynı. Videoya geçmeden önce beğen butonuna tıklamanın ve kanalıma abone olmanın benim için çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. İyi seyirler. Kum, bölünmüş kaya ve mineral parçacıklarından oluşan granül yani tanecikli bir malzemedir. Çakıldan daha ince, siltten daha kaba. Kum tek başınayken değil de bir araya geldiğinde bir anlam ifade eden şeyler kapsamına giren bir madde. Kum deyip geçmemek lazım. Felsefeye, paradokslara, bilime ve pek çok şeye konu olan bir maddeden söz ediyoruz. Örneğin Euclides hiçbir zaman bir kum yığını oluşturulamayacağını iddia etmişti. Çünkü bir kum tanesi yığın değildir. Yanına bir tane daha koyarsak yine yığın oluşmaz. Kum yığını olmayan bir şeyin yanına veya üzerine kum tanesi koymakla yığın elde edemeyeceğimize göre hiçbir zaman kum yığını oluşturamayız. Daha açık bir deyişle birer birer kum tanelerini bir araya getirelim. Hangi merhaleden sonra kumlar yığın oluşturur? Diyelim ki 1 milyon adet kum tanesi bir yığın oluştursun. 999.999 kum yığını kabul edilmeyecek mi? Edersek bir eksiği de yığın olmaz mı? Yani hangi aşamada bizim için yığın anlamına gelir? Bir kum yığınından bir kum tanesi alırsak yığın özelliği bozulur mu? Bozulmayacağı için bir tane daha alırsak yine bozulmamalıdır. Son kum tanesine kadar böyle gidilse sonuç ne olur? Yani üzerine ekleyerek de, üzerinden eksilterek de bir sonuca varamıyoruz. Bu olay yığın paradoksu olarak bilinir ve kum gibi tanecikli ve bir araya geldiğinde anlamlı bir bütün oluşturan maddelerin miktarı ile ilgili ifade sorunlarını ortaya koyar. Paradoksun temeli tüme varım, tümden gelim düşüncesi üzerine kuruludur. Kime kel denir? Yani saçınız tam ne kadar döküldüğünde kel olursunuz? Saat ne zaman çok geç olur? Ya da tepe ile dağ arasındaki fark nedir gibi sorular cevaplanmak istendiğinde yine aynı şekilde yığın paradoksuyla karşı karşıya kalırız. O sebepten güzel Türkçemizde göz kararı denilen bir ifade vardır. Bir kum yığınının ne zaman yığın olup olmadığına taneciklerinin sayısı değil gözümüz karar verir. Yığın paradoksu her şeyi matematiksel olarak izah edemeyeceğimizin bir örneğidir. Tabii her ne kadar bu göz kararı paradoksu matematiksel olarak çözmüyorsa da yolumuza devam edebilmemiz için yeterli bir ölçüdür. Evrendeki tüm yıldızların sayısı dünyadaki bütün kumsallardaki kum taneciklerinin sayısından fazla. İlk yayınlanan Kozmos belgeselinde gökbilimci Carl Sagan böyle demişti. 80'lerde ortaya atılan bu iddianın doğru olup olmadığı daha sonraları bayağı ciddi hesaplanmaya çalışıldı. Peki bu iddia ne kadar doğru olabilir? Ya da ondan önce böyle bir şey hesaplanabilir mi? Şöyle elinize biraz kum alsanız bile elinize binlerce, on binlerce kum tanesi sığdırmış olabilirsiniz. Şimdi bir de dünyadaki tüm kum tanelerinin sayısını hayal edin. Oldukça büyük, galaktik bir sayı olmalı. Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Gary Gilmore, Samanyolu galaksisindeki yıldızları sayıyordu. Gaia teleskobuyla gökyüzünün bir haritası çıkarılıyordu. Galaksimizde toplamda kaç yıldızın olduğunu hesaplamak için Gaia ekibi, ellerindeki verileri Samanyolu galaksisinin 3 boyutlu bir modelini çıkarmak için kullandı. Profesör Gary Gilmore, BBC'ye yaptığı açıklamada Gaia'nın ilk topladığı verilerle 2 milyar yıldızı tespit etti. Bunlar Samanyolu galaksisindeki yıldızların sadece %1'ini oluşturuyor dedi. Bu hesaplamaya göre eğer 2 milyar yıldız toplamın %1'ini oluşturuyorsa, galaksimizde toplam 200 milyar yıldız olabilir. Ama bu sadece tek bir galaksi. Evrendeki galaksilerin toplamında kaç yıldızın olduğunu nasıl buluruz? Neyse ki Samanyolu galaksisi evrendeki tipik galaksilerden biri. Pek çok galakside Samanyolu galaksisindeki kadar yıldız var. Profesör Gilmore, bunu bir ortalama olarak alabileceğimizi söylüyor. Çünkü bu büyüklük seviyesinde 100 milyar fazla yıldız çok az bir fark yaratıyor. Bu da evrende kaç galaksinin olduğunu bulursak yıldızların toplam sayısını da bulabileceğimiz anlamına geliyor. Evrende kaç galaksinin olduğu sorusunda sorabileceğimiz birileri var. Gökbilimciler.
Evrende Samanyolu galaksisi benzeri kaç galaksi olduğunu galaksilerin parlaklığına bakarak anlayabiliriz. Bunu yapabilmek için galaksilere olan uzaklığı bilmek zorundayız. Bunu evrenin nasıl genişlediğine yönelik modern teorilerden çıkarabiliyoruz. Yani Hubble kanunundan. Hubble kanununun yardımıyla Profesör Gilmore, galaksilerin gerçek parlaklığını ve bizden uzaklığını algılamak için hareket hızlarına bakıyor. Buna bakarak Samanyolu galaksisi benzeri galaksileri belirleyip sayabiliyorlar. Sonuç olarak evrende yaklaşık 100 milyar galaksi var. Ancak hatırlayın, her galakside ortalama 200 milyar yıldız bulunduğunu varsayıyoruz. Evrendeki yıldızların toplam sayısını bulmak için bu rakamları birbiriyle çarpmamız gerek. Neticede muazzam büyüklükte bir rakama ulaşıyoruz. 22 sıfırlı bir rakam. 10 sekstilyon. Evrende 10 sekstilyon yıldız var. Kavranamayacak kadar büyük bir rakam. Dönelim şimdi dünyadaki kumlara. İlk olarak dünyadaki bütün kumsalların hacmini bulmamız gerekecek. Dünyanın kumlu kıyılarının uzunluğuna, genişliğine ve derinliğine ihtiyacımız var. İlk önce dünyanın kıyılarına bakarak başlayalım. Kumsallarına değil, kıyılarına. Bu konuda uzmanlar ortak bir karara varamıyorlar. Kıyılar düz değil, kıvrımlı. Bu yüzden her bir detayı hesaba katmak imkansız ve kıyılar sürekli şekil değiştiriyor. Yine de bir sonuca varmış birisi var. Gennady Donkaitis, bilim insanlarından oluşan bir ekiple dünyanın kıyılarının tahmini uzunluğunu ölçtü ve bunların bir kısmı kumsal. Dünyanın kıyılarının toplam uzunluğunu ölçmenin göreceli olarak kolay bir iş olduğunu bile düşünüyor. OpenStreetMap, dünya çapında 2 milyondan fazla insanın çok detaylı bir harita çıkarması için katkı sağladığı ortaklaşa bir haritalama projesi. ABD, Kanada ve İngiltere hükümetleri de projeye katkıda bulunuyor. Donkaitis, OpenStreetMap gibi haritaları kullanarak kıyı verilerini hesaplarsınız. Böylece kıyının uzam ölçümünü çıkarırsınız diyor ve ekliyor. Bunu yaptığımızda 1,9 milyon kilometre gibi tahmini bir rakama ulaştık. Buzla kaplı kıyıları çıkardığımızda 1,1 milyon kilometre gibi bir rakama ulaşıyoruz. Bunun da 300 bin kilometresini kumlu sahiller oluşturuyor. Yani dünyanın kumlu sahillerinin uzunluğu 300 bin kilometre. Peki ya hacimleri? Bunu ölçmek biraz daha karmaşık. 2 boyutlu bir harita hacmi ölçemez. Ancak çoğu kumsalın 50 metre genişliğinde ve 25 metre derinliğinde olduğunu düşünmek makul. Hacme ulaşmak için kumsalların uzunluğunu ortalama bir kumsalın genişlik ve derinliği ile çarpabiliriz. Yani metre olarak 300 milyon metre, genişlik için 50, derinlik için 25 ile çarpılıyor. Bu bizi 375 milyar metreküplük kum olduğu sonucuna götürüyor. Geriye ise bu hacmi 1 metreküpte kaç kum taneciği varsa onunla çarpmak kalıyor. Gary Greenberg bir mikroskopla kumu inceledi ve her taneciğin 1 milimetrenin 1/10 olduğu sonucuna vardı. Bu bir tırnak kalınlığı kadar. Bu bizi 1 metreküpte 10 milyar kum taneciği olduğu sonucuna götürüyor. Kısacası 375 milyar metreküp kum olduğunu ve her metreküpte 10 milyar kum taneciğinin olduğunu biliyoruz. 375 milyarı 10 milyarla çarpıyoruz ve böylece dünyanın kumsallarındaki toplam kum taneciklerinin sayısına ulaşıyoruz. Yani 4 sekstilyon kum tanesi. Tüm bu verilerde Carl Sagan'ın haklı olduğu anlamına geliyor. Sagan doğru bilmişti. Gökyüzünde 10 sekstilyon yıldız, dünyadaki kumsallardaysa 4 sekstilyondan az kum tanesi vardı. Simyacılar iyi gelir kaynağı ararken yanlış yola saparak altın ve yapay olarak altın üretimi üzerinde yoğunlaşmasalardı, insanlık tarihi de farklı bir seyir almış olabilirdi. Aslında hiç olmayacak bir işle uğraşmaktansa, kozlarını baştan kuma oynamış olsalardı çok şey değişirdi. Daha doğrusu saf halinde silisyum ve oksijenin bir araya gelmesinden başka bir şey olmayan kuvars kumundan söz ediyorum. Kuvars kumu daha büyük kristaller halinde olduğunda florür adını alır. Kuvars kumu çok ender bulunan altının yanında simyacılara pek önemsiz görünmüş olmalı. Sonuçta kum doğada inanılmaz miktarda bulunuyor. Ancak kum simyacılar için tamamen yabancı bir oluşumda değildi. Sonuçta M.Ö. 17. yüzyılda bile Mezopotamya'da cam üretiliyordu. Mısır'da M.Ö. 3000 yılından kalma taş boncukların üzerinde cama benzer malzemelere rastlandı. Yine Mısırlılar ilk cam kapıları M.Ö. 1500 yılı civarında ürettiler.
Bilinen en eski cam atölyesi M.Ö. 1350'de Mısır'da kurulmuştu. Cam üretimi alanında elimize geçen en eski tarif ise Asur kralı Asurbanipal'in tablet kütüphanesindedir. Tarif şöyle: 60 ölçü kum, 180 ölçü deniz bitkilerinden elde edilme kül ve 5 ölçü kireç karıştırılınca cam elde edilir. Bu tarif temelde bugün bile geçerliliğini koruyor. Cam, basit pencere camlarından süs eşyalarına kadar uzanan bir yelpazede değerlendirilebilen çok yönlü bir temel malzeme olmuştur. Hala da öyledir. Fakat cam, simyacıların amaçladığı biçimde som altın üretilecek bir malzeme değil. Ancak camın içindeki silisyumu para anlamında altına çevirmek mümkün ve 20. yüzyılın bilim insanları, teknisyenleri ve tüccarları bunun farkında. Silikon, silist ve benzerleri gibi modern malzemeleri hesaba katmıyorum bile. Sözünü ettiğim silisyum oksit yani kuvars veya kuvars kumu gibi doğada kendi başına bulunmayan saf silisyum. Belli ki silisyumla birlikte sihirli taş bulunmuştu. Ancak rastgele yapılan deneylerle silisyumdan sonuç almak mümkün olmadı. Sonuca götüren daha çok kuramsal üretkenlik oldu. Aslında bu sayede ısrarla görülmeye çalışıldığı gibi uydurma olmadığı kanıtlanan kuantum kuramından epey yararlanmak gerektiğini söylemek daha doğru. Transistörü geliştirmek ancak modern fiziğin bilgilerinden yararlanılarak mümkün oldu. Prensipte bir şalterden başka bir şey olmayan transistörlerin işlev görebilmesi için yarı iletkenlere gerek vardır. Bunlar da iletken metallerle iletken olmayan ametallerin özellikleri arasındaki bir özelliğe sahip maddedir. Kum, olağanüstü çok yönlülükte bir temel maddedir. Kumdan eğlenmek için kaleler de yapabilirsiniz. Bu prizmatik küp gibi ışığı bütün renklerine ayıran değerli camlar da üretebilirsiniz. Ayrıca böyle bir yarı iletkenin elektriksel özelliklerinin de yönlendirilebilir olması gerekir. Sonunda saf silisyumun son derece ideal bir yarı iletken olduğu anlaşılmıştır. Silisyumdan ilk transistörlerin yapımı 1944 ile 1946 yılları arasında oldu. Seri olarak üretilen ilk transistörlü radyolar 50'lerin sonunda ses vermeye başlamıştı. Ancak müthiş bir hızla gelişen mikroelektronik sayesinde giderek daha nitelikli ve daha büyük silisyum kristalleri elde edilebiliyor. Ancak böyle bir kristalin belli bölgelerine fosfor veya bor atomları yerleştirilmesinin gerekli olduğu anlaşıldı. Böylece 1960'larda teknik ilk çipleri üretebilecek düzeye erişti. Çip esasen dilimlenmiş parça veya levhacık anlamına gelir. Ancak günümüzde bu sözcüğün taşıdığı anlam elektronik bir yarı iletken yapı taşıdır ve bu aslında bir silisyum levhacıktır. 1-2 santimetre karelik yüzeyine sayıları 10 milyara kadar varabilen minik devre elemanları entegre edilebilir ve çok hassas, kısa akım devreleriyle birbirine bağlanabilir. Bu minicik çiplerin tek bir tanesi bile küçük bir bilgisayar işlevi görebiliyor. Bu durumda mikro işlemci adını alıyor. Ya da elektronik yükler halinde bilgi depolayabilir. O zaman da bellek çipi olarak adlandırılıyor. Çipler bilgisayarın ruhu, en karmaşık dijital sistemlerin yapı taşlarıdır. Böyle bir çipi üretmek aslında özel bir sanat eseri yaratmak gibidir. Bir karşılaştırma yapılacak olsa bu bir büyük kenti tüm binaları ve yollarıyla planlamak ve sonra bunu başparmağın tırnağından büyük olmayan bir yüzey üzerine uygulamaktır. Özetle küçük ve değersizmiş gibi görünen kum taneleri günümüz teknolojisi için olmazsa olmaz yapı taşlarından biri. Taneciklerin bir araya gelip bir bütün oluşturması öyle muazzam bir olaydır ki bugün üzerinde yaşadığımız gezegenimiz bile tam olarak bu şekilde meydana gelmişti. Yığın paradoksunu incelerken tek başına bir şey ifade etmiyormuş gibi görünen şeylerin bir araya geldiğinde anlamlı bir bütün oluşturduğunu söylemiştim ya. Aslında tek başınayken de onun ne anlama geldiğine dikkatli bakmamız lazım. Halk türkülerimizden birinde "Bir ben ölmeyinen ordu bozulmaz" diye bir cümle vardır. Elbette bu cümle bir takım manevi hislerden de destek alan bir cümledir fakat bu cümleyi maddi olarak ele aldığımızda ordunun tek tek bütün neferleri böyle düşündüğüne göre hangi veya kaçıncı ölümle ordunun bozulmuş olduğunu kabul etmemiz gerekir? Burada ortaya çıkan paradoksları tek tek sayıları veya tekil bireyleriyle ele alarak çözemeyeceğimiz anlaşılıyor. Bir de şu anlaşılıyor: kümeyi oluşturan her bir bireyin tek başına taşıdığı bir önem var. Bir kişinin ölmesiyle ordu bozulmaz ama ordu bir ben varım diyen neferlerin bir araya gelmesinden oluşur. Kum yığınından bir tek kum tanesini çıkarmakla yığın bozulmuyor ama
yığını o bir tek tanelerin bir araya gelmesi oluşturuyor. Diyalektik mantıkta bu duruma niceliğin niteliğe dönüşmesi yasası deniyor. Örneğin 50+1 çoğunluk bu raddeye gelinceye kadar işlev görmez. Ama +1 olduğunda bir kişi başkan seçilebilir veya bir tasarı yasa haline gelebilir. Doğa olaylarında olsun, toplumsal hareketlerde olsun, kum yığınında veya bardağı taşıran son damlada ve diğer örneklerde görüldüğü gibi nicelikler birikerek niteliği meydana getirir. Yığından bir kum tanesi çekerek veya bir kum tanesini ekleyerek bütünde bir değişiklik olmadığını zannedebiliriz. Ama sonucu daima o son tekil birey belirler. O tekil birey her durumda sensin. Kümeye başta veya sonda katılmış olmak önem taşımaz. Kümenin içinde yer almış olmak yeterlidir. İşte o birey sensin ve biriciksin.